Merhaba herkese. Bugün metabolizmamız hakkında gerçekten şaşırtıcı, hatta çığır açan bir keşfi masaya yatırıyoruz. Meğer vücudumuzun ta derinliklerinde enerji yakmanın bildiğimiz kurallarını değiştiren gizli bir sistem yatıyormuş. Gelin bu inanılmaz konuya birlikte dalalım. Şimdi dürüst olalım, hepimizin aklından geçmiştir bu soru değil mi? Şöyle oturduğumuz yerden fazladan hiçbir şey yapmadan kalori yakmak mümkün olabilir mi? Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor belki ama bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha ilginç olabilir. Çünkü son bilimsel bulgular gösteriyor ki vücudumuzun içinde sessiz sedasız çalışan, enerji harcamamızı artıran ve bizi sıcak tutan gizli bir ısıtıcı mekanizması varmış. Şimdi adım adım bu gizemli sistemin ne olduğuna ve nasıl çalıştığına bakacağız. İlk olarak hikayemizin ana karakteriyle tanışmamız lazım. Kendisi vücudumuzun pek bilinmeyen ama aslında çok önemli bir parçası, namı diğer vücudun gizli kalori yakıcısı, yani kahverengi yağ. Şimdi çoğumuzun bildiği beyaz yağ ne yapar? Enerjiyi depolar. Kahverengi yağın olayı ise tam tersi. Onun tek bir görevi var. Kalorileri alıp depolamak yerine bildiğiniz soba gibi yakıp ısıya dönüştürmek. Vücudumuzun doğal termostatı gibi düşünebilirsiniz. Ama hikaye tam da burada ilginçleşiyor. Kahverengi yağın bu bilinen işlevinin ötesinde Washington Üniversitesi'ndeki bilim insanları öyle bir şeyle karşılaştılar ki onları yepyeni bir yola sürükleyen büyük bir metabolik gizem ortaya çıktı. Şimdi bu slide çok kritik. Bakın, sol tarafta bilim dünyasının yıllardır bildiği o klasik yolu görüyoruz. Hücrenin enerji santrali olan mitokondriler UCP1 adlı bir protein sayesinde ısı üretiyor. Buraya kadar her şey normal. Ama asıl bomba sağ tarafta. Araştırmacılar bir bakıyorlar ki bu UCP1 proteinine sahip olmayan fareler nasıl oluyorsa hala cayır cayır ısı üretiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Demek ki perdenin arkasında başka bir oyuncu, başka bir ısıtıcı daha olmalıydı. Yani anlayacağınız bu beklenmedik sonuç adeta bir dedektiflik hikayesi başlattı. Eğer ana ısıtıcı devrede değilse vücut kendini başka nasıl sıcak tutuyordu? İşte bu anomali bilim insanlarını bildiklerini sandıkları her şeyi baştan aşağı yeniden gözden geçirmeye zorladı. Ve bu merak dolu arayış sonunda muazzam bir keşfe yol açtı. Bilim insanları vücudun o gizemli yedek ısıtıcısını, yani daha önce hiç bilinmeyen tamamen yeni bir metabolik yolu ortaya çıkardılar. Peki kim bu yeni sistemin oyuncuları? 3 ana bileşenimiz var. Olay hücre içindeki peroksizom denilen küçük organellerde geçiyor. Sistemin motoru ACOX2 adlı bir protein ve bu motorun yaktığı yakıt ise MMBCFE olarak bilinen çok özel bir yağ asidi türü. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Aslında mantığı çok basit. Vücut soğuk sinyali aldığı anda peroksizomlar göreve çağrılıyor. ACOX2 proteini hemen devreye girip o özel yağ asitlerini hızla yakmaya başlıyor. Bu yanmanın sonucunda ne ortaya çıkıyor? Isı. Hem de mitokondriden tamamen bağımsız, yepyeni alternatif bir yolla. Bilimde bir teoriyi ortaya atmak bir şey, onu kanıtlamak ise her şeydir. Dolayısıyla araştırmacılar bu yeni ısıtıcının gerçekten de iddia ettikleri gibi çalıştığını göstermek için çok zekice bir deney tasarlamak zorundaydılar. Ve işte kanıt. Sonuçlar o kadar net ki. Bakın, sol tarafta ACOX2 proteinine sahip normal fareler var. Bunlar soğuğa gayet dayanıklı, metabolik olarak da sağlıklılar. Ama sağ tarafa, yani ACOX2 proteini olmayan farelere baktığımızda tablo tamamen değişiyor. Soğuğa karşı çok dayanıksızlar, çok daha fazla kilo alıyorlar ve insülin hassasiyetleri bozuluyor. Bu ACOX2'nin ne kadar kritik bir rol oynadığının en net kanıtıydı. İyi, güzel. Farelerdeki bu bulgular harika. Peki bunun bizim için, insanlar için anlamı ne? İşte şimdi keşfin asıl heyecan verici ve bizi en çok ilgilendiren kısmına geliyoruz. Araştırmanın başındaki isim Dr. İrfan Lodi'nin bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Vücudun bu yeni keşfedilen yolu kalorileri bir iş yapmak için değil, sadece ve sadece ısı üretmek için boşa harcıyor. Eğer hedefiniz kilo vermekse kalorileri boşa harcayan bir sistemden daha iyi ne olabilir ki? Daha da güzeli ne biliyor musunuz? Bu sistemi çalıştıran o özel MBCFA yağ asitlerini öyle uzayda falan aramamıza gerek yok. Bu yakıt hem vücudumuz tarafından üretilebiliyor hem de yediğimiz bazı gıdalarda doğal olarak bulunuyor. Bu grafikte gördüğümüz gibi bu değerli yağ asitlerinin en zengin kaynakları süt ürünleri ve anne sütü. Hatta bağırsaklarımızdaki o faydalı mikroplar bile bu yakıtı bizim için üretebiliyor. Bu durum diyetin ve bağırsak sağlığının metabolizmamız üzerindeki o görünmez ama ne kadar güçlü etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.
Bu keşfin potansiyel uygulamaları gerçekten de umut vaat ediyor. Obezite ve insülin direnci gibi modern çağın en büyük sağlık sorunlarına karşı yepyeni tedavi kapıları aralayabilir. Gelecekte belki de probiyotikler gibi diyet müdahaleleriyle veya doğrudan XEOX2 proteinini hedef alan ilaçlarla bu içimizdeki ısıtıcıyı daha fazla çalıştırmak mümkün olacak. Peki tüm bu heyecan verici bilgiler ışığında gelecek bize ne vaat ediyor? Bu keşif kesinlikle dev bir umut kaynağı. Ama bilimsel sürecin henüz başında olduğumuzu da unutmamak gerek. Elbette bazı sınırlılıklar var. Bu çalışmalar henüz fareler üzerinde yapıldı ve insanlarda da aynı sonuçları alıp alamayacağımızı görmek için daha fazla araştırma lazım. Ama gelecek adımlar da bir o kadar heyecan verici. Bu mekanizmanın insanlarda test edilmesi ve bu yolu aktive edecek diyet veya ilaç stratejilerinin geliştirilmesi şu an araştırmanın en öncelikli hedefleri arasında. Bu bulguların ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı da dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri olan Nature'da yayımlanmış olması. Hatta bu mekanizmayı hedefleyen tedaviler için şimdiden bir patent başvurusunun yapılması keşfin pratik potansiyelini de gözler önüne seriyor. Bu konuyu son bir soruyla kapatalım. Yüzyıllardır üzerinde çalıştığımız insan vücudu hakkında aslında ne kadar az şey biliyoruz. Belki de bu keşif, metabolizmanın o gizemli dünyasının kapılarını aralayan ilk adımlardan sadece biridir. Vücudumuzun daha ne gibi sırlar sakladığını ise bize zaman gösterecek.